Anneciğim neredesin dedim. Asker eğlencesine gittim anne dedi. Hiç kalma eve gel dedim. Ondan sonra yorgundum uyuyakalmışım. Polisler aramış. Önce bir açmadım. Ayıkamadım. Sonra ikinci seferde açtım. Kızınız trafik kazası geçirdi. Başınız sağ olsun dediler. İnanmadım, telefonu kapattım. Tekrardan aradılar. Bugünlüğü bana annem almıştı. Şimdi bana ben senin annen değilim diyor. Beni sevmiyormuş. Tek isteğim beni sevmeniz. O da mı çok geldi? Ayrılın. Lütfen ayrılın. Her şeyden, herkesten uzaklaşmak istiyorum. Tek kalmak istiyorum. Bu evde ölmek de, yaşamak da istemiyorum. Öleceksem başka yerde öleyim. Bu çaresiz satırlar, bir çocuğun ruhuna açılan en derin yaranın, henüz ilk gençliğinde kendi el yazısıyla tarihe bıraktığı kanıt. 7 Eylül 2009 doğumlu Hiranur Nilgün Aygar, bir meslek lisesi öğrencisi. Okulun yeni döneminde staj yapmaya hazırlanan, hayatın henüz çok başında bir çocuk. Anne babası ayrı büyümüş, evdeki o bitmek bilmeyen fırtınaların ortasında kendi çocukluğunu sessizce feda etmişti. Takvimler 31 Ağustos 2025'i gösterdiğinde, yani 16. yaş gününe tam bir hafta kala Hiranur'un zamanı acımasızca durduruldu. Bu, bir çocuğun koca dünyada kendine güvenli bir sığınak ararken uğradığı sinsi ihanetin, faillerin kendi ağızlarından çıkan çelişkili kelimelerin ve adaleti arayan acılı bir ailenin hikayesidir. Hani bendim yedire, hani sen recalim. 31 Ağustos 2025 gecesi saatler 23.50'yi gösterdiğinde ağır yaralı bir kız çocuğu Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yanında 3 kişi vardı. 2 aydır erkek arkadaşı olan 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, 27 yaşındaki Mustafa Zeybek ve 20 yaşındaki Nazmi Çetin. Erkek arkadaş Hüseyin Arda Şark, hastane polisine verdiği ilk ifadede aynen şöyle dedi. Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira tabancayı alıp başına ateş etti. Bu sinsi yalan cinayeti örtbas etme girişiminin ilk perdesiydi. Ancak kurguladıkları bu senaryo uzun sürmedi. Polis ekiplerinin şüphesi olay incelemesini derinleştirdi. Eylül 2025 tarihinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması, Akbelen Mahallesi'ndeki incelemeler ve araçtaki diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin'in çelişkili beyanları bu yalanı yıktı. Gözaltına alınan sanıklar köşeye sıkıştıklarında ilk itiraf erkek arkadaştan geldi. Sanık Hüseyin Arda Şark, köşeye sıkıştığı ikinci ifadesinde gerçeği değiştirerek şöyle dedi. Olay anında şakalaşırken silah bir anda patladı. Olayın şokuyla Hiranur'u açıklık alana bıraktık. Kızım o kim? Neyin ismi? Tanıyayım bakayım. Herkesle arkadaşlık etme diyordum. Davanın ilk duruşması 24 Aralık 2025 tarihinde Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Sanıklar duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden sekbis aracılığıyla katılırken avukatlar ve Hiranur'un anne ve babası salonda hazır bulundu. Sanık Hüseyin Arda Şark, mahkeme heyeti karşısındaki savunmasında aynen şöyle dedi. Olay günü hep birlikte asker eğlencesine gittik. Eğlencede havaya sıkmak için yanıma silahı aldım. Havaya ateş ettikten sonra silahı bir arkadaşım aldı. Ardından şarjörü kontrol ettiğimde boştu. Daha sonra eve giderken bir büfede durduk. Alkol aldık. Sonra arabaya döndüğümde dışarıda sigara içmek için bekliyordum. O sırada silahı Hiranur'a uzattım. Onunla şakalaştık. Sıkayım mı dedi. Silahla şaka olmaz diyerek geri almak istedim. O an elimde değildi. O esnada silah ateş aldı. İkimiz de silahın içinde mermi olmadığını biliyorduk.
Çünkü eğlence sonrasında kontrol etmiştim. Olaydan sonra panikledim. Korktum. Şoka girdim. Korktuğum için de Hiranur'u dere kenarına götürdüm ve ulu orta bıraktım. Eve gittim. Ağabeyime anlattım. Olayı duyunca bize kızdı. Sonra bıraktığımız yerden Hiranur'u alıp hastaneye götürdük. Bu ifadenin ardından hakkında suç delillerini yok etmek suçundan iddianame hazırlanan diğer tutuklu sanığa söz verildi. Sanık Mustafa Zeybek, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı. Biz delilleri karartmadık. Büfeden çıktıktan sonra arka koltukta oturan Hiranur ile aracın dışındaki Hüseyin konuşuyordu. Hüseyin, Hiranur'a sıkayım mı diye sordu. O da gülerek sık sık deyince silah bir anda ateş aldı. Olaydan sonra Hüseyin'e Hiranur'u hastaneye götürelim dedik. İkna edemedik. Şokun etkisiyle yanında gittik. Hiranur'u oraya bıraktıktan sonra gidip aldık ve hastaneye götürdük. Araçtaki üçüncü kişi olan ve aynı suçlamayla hakim karşısına çıkan diğer tutuklu sanık da suçlamaları reddetti. Sanık Nazmi Çetin, mahkemedeki savunmasında biz üzerimize atılı olan suç delillerini yok etme suçunu işlemedik. Hakkımdaki iddiaları reddediyorum dedi. Olay gecesine dair ortaya çıkan detaylar bununla da sınırlı değildi. 31 Ağustos 2025 gecesi olay saatlerinde 3 sanığın da telefonlarını tamamen kapattığı anlaşıldı. Hira orada nefessiz kalırken asıl sanık Hüseyin Arda Şarkın saat 23'te telefonunu tekrar açıp madde ticaretine, çocukları zehirlemeye devam ettiği belirlendi. Hira'nın o gün aslında asker eğlencesine gitmek istemediği ancak sanık tarafından eski sevgilinin de geleceği söylenerek manipüle edildiği ve zorla oraya getirtildiği ortaya çıktı. Can çekişen çocuğu önce Toroslar ilçesindeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alanı ulu orta bırakan sanıklar, Hüseyin Arda Şarkın ağabeyinin durumu öğrenip kendilerine sert tepki göstermesi üzerine Hira'yı bıraktıkları yerden geri alıp hastaneye götürmüşlerdi. Bölgede yapılan aramalarda ise kan izleri tespit edildi. Mahkeme salonunda Hira'nın annesi Gülten Tan, "Kızımı hayattan kopardılar. Bu bir şaka, kaza değil. Bu olay cinayettir" diye haykırırken, baba Murat Aygar da "Benim kızımın hayatı hiç kimsenin şaka malzemesi olmamalı. Türk adaletine güveniyorum" diyerek sanıklardan şikayetçi oldu. Ancak acılı ailenin adalet arayışı karanlık odaklar tarafından baltalanmak istendi. 23 Ocak 2026 tarihinde aileye tehdit mesajları gelmeye başladı. Önce Hira'nın halasına ve kuzenine giden mesajların ardından doğrudan baba Murat Aygar adına uğursuz bir taziye çelengi hazırlandı. Mesajları atanlar davayı bir hafta içinde çekin, aynısını size de yapacağız. Kimse bize bir şey yapamaz. Biz devletten üstünüz. Nasıl dövdük kızını ama yazıp yanına kahkaha emojileri eklediler. Bu mesajlar hakkında bizim korkularımız yok, endişemiz yok ama suçların hak ettiği cezanın daha üstünde bir ceza almalarını istiyoruz. Bir insan hayatı bu kadar basit olmamalı. Hele ki çocuğun hayatı. Daha kızım benim 16 yaşındayım. Ya bırakın da insanlar acısını yaşasın ya lütfen ya. Yani söyleyecek bir şey yok. Aynı şeyi ben de yaşıyorum işte. Şuna bak. Ben acımı yaşamam gerekirken bu tip şeylerle uğraşıyoruz bir de. Ya bırakın da insanlar acısını yaşasın ya. Babanın ölüm tehditlerini ifşa etmesinin hemen ardından 6 Şubat 2026 tarihinde davanın ikinci duruşması görüldü. Bu duruşmada aile avukatları ve Mersin Barosu, sanıkların ve onlarla bağlantılı olan tüm kişilerin tutukluluk hallerinin devam ettirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Hüseyin Arda Şarkın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Diğer iki sanık olan Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin hakkında ise delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçesiyle adli kontrol tedbiriyle tahliye olasılıkları masaya yatırıldı. Ancak savcılığın yaptığı sert itirazlar neticesinde bu iki sanığın da tutukluluk halleri bir süre daha uzatıldı. Bu gergin duruşmanın hemen ardından 8 Şubat 2026 tarihinde baba Murat Aygar, adalet salonundaki o manzarayı şu sözlerle haykırıyordu. "Silahla poz kesip hakim karşısına takım elbiseyle çıkıyorlar.
Sekbiste bağlanıp yüzü bit kadar küçültülüp kimden korunuyorlar? Oturduğu yerden efendim üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum demesi kanıma dokunuyor. Yüz yüze gözümün içine bakarak yargılansınlar. Adliye koridorlarından yürüyen Acılı Baba 22 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımla yakınını kaybetmiş pek çok ailenin paylaştığı yalnızlığı haykırdı. Kızımın 3. mahkemesi 13 Mart'ta saat 9.30'da. Ne olur yalnız bırakmayın. Her mahkemede yalnız kalıyorum. Öncesinde çağrı yapsam da kimse gelmiyor yavruma desteğe. Hiram gitti. Başka Hiralar ölmesin. Mart ve Nisan aylarında görülen duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını mahkemeye sundu. Savcı, sanığın şakalaşırken vuruldu savunmasının hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğunu, ruhsatsız bir silahı doldur boşalt yaparak 16 yaşındaki bir çocuğun alnına doğrultmasının doğrudan cinayet kastı taşıdığını belirtti. Mayıs 2026'da karar duruşması için Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nihai celse görüldü. Hakim sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Hüseyin Arda Şark, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim. Silahla ateş etmedim. Ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. İlk ifadesinde intihar demiş. İkinci ifadesinde Hira'nın kendi kafasına dayadığı almak isterken olayın gerçekleştiğini anlatmıştı. Oysa sanık arkadaşları Hira'nın kafasına dayanan suç aletinin Hira'nın değil Hüseyin Arda'nın tuttuğunu söylemişlerdi. Sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin de son sözlerinde olayla ilgilerinin olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Asıl sanık Hüseyin Arda Şark, çocuğu olası kastla öldürme suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ağır yaralı çocuğu dere kenarına atıp telefonlarını kapatan, delilleri gizleyen diğer 2 sanık Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yalnızca 4 ay hapis cezası aldılar. Yattıkları süre göz önünde bulunduruldu ve tahliyelerine karar verildi. Kararın ardından anne Gülten Tan'ın adliye önündeki feryadı Adalet Sarayı'nın duvarlarında yankılandı. Bir anne olarak yüreğim paramparça, benim kızımı başından vurarak hayattan koparanlardan sadece bir müebbet ceza aldı. Bu nasıl bir adalet? Benim evladım için, Hira için ses olun. Aile avukatları ve Mersin Barosu, Haziran 2026 tarihinde bu eksik kararı itiraz ederek dosyayı bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Hukuki süreç şu an istinaf incelemesinde devam etmektedir. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Aşıcık cık korkma cik 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 bitti. Baba bitti diyor. Baba bitti şarkı. Madalyonun hukuki yüzü bu soğuk maddelerden ibaretken ardında kimsenin tam anlamıyla göremediği erken büyümüş bir çocuk kalbi duruyordu. Çocukluğunda anne ve babasının birbirine olan büyük öfkesine şahit olan, bu kırılmalardan payını alan küçük Hira, büyüdükçe ilgisini ve sevgi arayışını dışarıya, arkadaşlarına yöneltmişti. Sadece koşulsuz sevilmek, bir yere ait olduğunu hissetmek için tekinsiz insanların manipülasyonlarına açık hale gelmişti. Sosyal medyasında sessizce beğendiği şu cümleler, onun içindeki o derin boşluğun fısıltılarıydı. Bundan sonra yanımda birini görürseniz bana sesini yükseltmiyordur. Sevgi nedir biliyordur. Arkadaşlarının anlatımıyla en kötü anında bile etrafına gülücükler saçan bir çocuktu Hira. Belki de aksi takdirde sevilmeyeceğinden, tekrar terk edileceğinden korkuyordu. Paylaştığı gönderilerden birinde yazan şu sözler onun hayatının en çıplak özetiydi. Kadın olmak hem yarayı taşıyıp hem de pansumanı yapmaktır. Kırıldığını belli etmeden yürümek, düştüğünde bile kimseyi telaşlandırmamaktır. Erken büyüyen her kadın biraz da kendini unutarak yaşar. Çünkü kendi adını en son kendisi anar.
Bugün Hiranur'u düştüğü tuzaklar, güvendiği yanlış insanlar ya da sevmeyi seçtiği o tekinsiz yüzler üzerinden yargılamadan önce, çocukların bu devasa, acımasız dünyada kendilerine neden güvenli bir yer bulamadıklarını tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Hira'nın günlüğündeki o kırgın satırlar, onun sadece ne kadar naif ve kendine sessizce feda etmeye alışmış bir çocuk olduğunu gösteriyor. Fakat geçmişteki aile içi fırtınalar sadece Hira'nın yalnızlığını açıklar. Bu cinayete asla gerekçe olamaz. Çünkü asıl karanlık Hira'nın büyüdüğü evde değil. Asıl karanlık bir silahı sevgilisinin alnına dayayıp tetik çekmeyi şaka sanan, yaralı bir çocuğu dere kenarına atıp kaçan o cani zihniyette. Hira erken büyümek zorunda kalmış, yaralarını hep tek başına, kimseyi telaşlandırmadan sarmış bir çocuktu. 31 Ağustos 2025 gecesi o arabada hayatı çalındığında henüz 16 yaşındaydı. Kızını kaybetmiş bir babanın kendi acısını susturup hepimizin omuzlarına bıraktığı şu sözlerle veda ediyoruz. Sizler, hepiniz, bu ülkenin bütün çocukları evladımızsınız. Benim çocuğum zaten gitti. Mücadelem yarınlarınız için.